Şanlıurfa'nın kuzeydoğusunda, bugün sakin görünen taşlı bir tepenin üzerinde insanlık tarihine bakışımızı değiştiren bir yer var. Topraktan yükselen kireç taşı sütunlar, alçak duvarlar, bir kazı alanının sessiz manzarası. Göbekli Tepe. 12 bin yıl öncesinden bize ulaşan bir insanlık hikayesi. Burada kralların isimleri, savaşların kayıtları, saraylar, ordular, imparatorluklar yok. İnsanın birlikte çalışma gücü, sembol üretme gücü, doğayı gözlemleme ve ortak bir anlam dünyası kurma gücü vardır. Ve 12 bin yıldır cevap bekleyen bir soru. İnsanlar neden bir araya geldi? Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda Germuş Dağları'nın üzerinde hakim bir noktada duruyor. Bugün buraya çıkan biri kurak taşlık araziler görür. Ufka uzanan düzlükler, koruma çatısının altındaki dikili taşlar. 12 bin yıl önce bu manzara farklıydı. Buzul çağının ardından iklim değişiyordu. Bölgede uçsuz bucaksız meşe ağaçları vardı. Akarsular, gür otlaklar, sürüler halinde gezen yaban domuzları, ceylanlar, yaban sığırları. İnsanlar burada kıtlıktan değil, bolluktan dolayı bir araya geldiler. Karınlarını doyurmak için sadece birkaç saatlik ava ihtiyaçları vardı. Geri kalan zamanları başka şeylere ayırabilirlerdi. Sanata, ritüellere ve devasa bu taşlara. Ana yapı evreleri M.Ö. 9600 ile 8000 yılları arasına tarihlenir. Bu Mısır piramitlerinden 6000 yıl öncesidir. Yazın icadından 5000 yıl öncesidir. Ama burada önemli olan yaş değil, yaşın içindeki sorudur. Henüz büyük şehirlerin, devletlerin ve yazılı yönetim sistemlerinin olmadığı bir dönemde insanlar nasıl oldu da bu kadar büyük, bu kadar düzenli, bu kadar sembolik yapılar inşa edebildi? Alan bilimsel olarak ilk kez 1960'larda kayda geçti. O dönemde buranın gerçek niteliği anlaşılamadı. Yüzeydeki taş parçaları önemli bir neolitik alan olduğunu söylüyordu. Fakat toprağın altında saklı olan henüz bilinmiyordu. 1990'lı yıllarda Alman arkeolog Klaus Schmidt bölgeyi yeniden değerlendirdi. Schmidt, Güneydoğu Anadolu'daki erken Neolitik alanları iyi tanıyordu ve Göbekli Tepe'ye geldiğinde yüzeydeki taşların sıradan olmadığını fark etti. 1995'te kazılar başladı. Toprak konuşmaya başladı. Kazılarda ortaya çıkan en çarpıcı şey T biçimli kireç taşı dikili taşlardı. Bazıları 5 metreyi aşıyordu. Tonlarca ağırlıktaydı. Büyük olanlar yapıların merkezinde ikili olarak duruyordu. Daha küçükleri çevre duvarların içine yerleştirilmişti. Hepsi birlikte yuvarlak ya da oval planlı bir yapılar oluşturuyordu. Bu taşların biçimi rastgele değildi. T şekli bazı araştırmacılar tarafından insan bedeninin soyut bir biçimi olarak yorumlanıyor. Çünkü bazı dikili taşlarda kol, el, kemer ve giysi ayrıntıları görülüyor. Yani bu taşlar yalnızca mimari destek elemanı değil. Onlar sembolik varlıklar olabilir. Belki de uzun zaman önce yaşamış ve unutulmuş birilerinin taşa dönüşmüş halleri. Dikili taşların üzerindeki kabartmalar başka bir dünya açıyor. Yılanlar, tilkiler, yaban domuzları, akbabalar, turnalar, boğalar. Bu hayvanların hepsi vahşi doğaya ait. Bu durum bize o insanların çevrelerindeki canlı dünyayı dikkatle gözlemlediğini gösteriyor. Ama bu figürlerin tam olarak ne anlama taşıdığını söyleyemeyiz. Belki avla ilgiliydiler, ölümle, tehlikeyle, koruyucu güçlerle, topluluk kimliğiyle, mevsimsel döngülerle. Belki de bugün bizim kavrayamadığımız çok daha karmaşık hikayelerin parçalarıydılar. Şimdi bir an duralım. Elimizde metal yok, tekerlek yok, yazı yok. Ama karşımızda 20 tonluk sütunlar var. Peki nasıl? Göbekli Tepe'nin çevresindeki plato işlenmesi nispeten kolay olan kireç taşından oluşur. Bu taşları kesmek için obsidyen ve çakmak taşı kullanılıyordu. Obsidyen, volkanik camdan oluşur ve cerrah neşteri kadar keskindir. Kapadokya ve Doğu Anadolu'da takas yoluyla getirilen bu taşlar o dönemin en gelişmiş aleti sayılırdı. Taşıma için tekerlek yoktu ama kaydırma yöntemi biliniyordu. Ağaç kütükleri üzerine kaydırılan bloklar yüzlerce insanın senkronize hareketleriyle hedefe ulaşıyordu. Sütunların taban kısmı yalnızca bir karış derinliğindeki yuvalara oturtulmuştu. Bu kadar ağır bir taşın devrilmeden durması statik hesaplamanın nedenli ileri olduğunu gösteriyor. Ama asıl önemli soru bunu nasıl yaptılar değil. Asıl soru bunu yapmak için nasıl bir arada kaldılar. Çünkü bu kadar büyük bir iş tek başına düşünülemez. Planlama gerektirir, liderlik gerektirir, güven gerektirir. Başka bir deyişle toplum gerektirir. Kazılarda devasa taş kaplar bulundu. Bazılarının kapasitesi 160 litreye kadar çıkıyordu. Bu kapların içinde yapılan kimyasal analizlerde tahıl kalıntılarına rastlandı. Bu bize şunu söylüyor. Göbekli Tepe'deki törenlerde büyük şölenler veriliyordu. Farklı topluluklar burada bir araya geliyor, birlikte yiyor, belki fermente içecekler tüketiyor, ritüeller gerçekleştiriyordu. Şölenler farklı grupların barış içinde buluşmasını sağlayan toplumsal bir tutkal görevi görüyordu.
Bu bizi kritik bir noktaya getiriyor. Uzun yıllar boyunca bize insanlar önce tarımı keşfetti, sonra yerleşik hayata geçti, sonra tapınak yaptı olarak anlatıldı. Göbekli Tepe bu sıralamayı alt üst ediyor. Çünkü buradaki anıtsal yapılar tarımın tam anlamıyla gerçekleşmesinden önceki bir dönemde inşa edildi. Belki de sıra tersiydi. Belki insanlar önce bir araya geldi, ritüeller kurdu, ortak anlamlar üretti ve bu bir araya gelme ihtiyacı zamanla tarımı, yerleşik hayatı, devleti mümkün kıldı. Bunu kesin olarak bilemiyoruz. Ama Göbekli Tepe bu soruyu sormamızı sağlıyor. Ve bu sorunun kendisi zaten çok şey anlatıyor. Göbekli Tepe'nin en az anlaşılan yönlerinden biri de bazı yapılar belirli bir süre kullanıldıktan sonra bilinçli biçimde dolduruldu. Taş, toprak, hayvan kemiği, çakmak taşı parçaları. Yapının içi kapatıldı. Belki belirli bir dönem tamamlandığında eski yapı ritüel olarak gömülüyor ve yeni bir evreye geçiliyordu. Belki kapatma eylemi inşa kadar önemliydi. Bunu da bilemiyoruz ama şunu biliyoruz. Bu insanlar için bitirmek de başlama kadar anlamlıydı. Burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Göbekli Tepe'yi yapanlar hakkında iki hata yapılır. Birinci hata, onları bugünün bilgisine sahipmiş gibi göstermek, onlara gizli şifreler, kayıp uygarlıklar, uzay bağlantıları atfetmek. İkinci hata ise onları ilkel ve çaresiz varlıklar olarak düşünmek. İkisi de yanlış. Bu insanlar avcı toplayıcıydı ama avcı toplayıcı ifadesi yanlış anlaşılmamalı. Çevrelerini çok iyi tanıyorlardı. Hangi bitkinin ne zaman yetiştiğini biliyorlardı. Hayvan sürülerinin hareketlerini izliyorlar. Taş, hammadde kaynaklarını kullanıyor. Sosyal ilişkiler kuruyorlardı. Ve şimdi biliyoruz ki anıtsal yapılar da inşa ediyorlar. Onlarla bizim aramızda büyük bir zaman uçurumu var. Ama aynı zihin, aynı merak, aynı anlam arayışı var. O taşlar bizim gökdelenlerimizden farklı bir şey ifade etmiyor. Her ikisi de aynı sorudan doğuyor. Ben buradaydım. Benden sonra da bir şey kalsın. Göbekli Tepe'yi tek başına bir mucize gibi görmek eksik olur. Bugün Şanlıurfa çevresinde Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Harbet Suvan ve başka erken Neolitik alanlar araştırılıyor. Bu alanların hepsi birlikte Taştepeler çerçevesinde ele alınıyor. Bu Göbekli Tepe'nin izole bir yer olmadığını gösteriyor. Güneydoğu Anadolu'da erken Neolitik dönemde çok zengin bir kültürel ağ vardı. Topluluklar arasında takas vardı. Bilgi akışı, belki ortak inançlar, ortak semboller vardı. Göbekli Tepe bu ağın en etkileyici ve en iyi bilinen noktasıydı. Ama yalnız bir nokta değil, insanlık tarihinin büyük bir dönüşüm alanı var. Göbekli Tepe hakkında çok şey bilmiyoruz. Hangi dili konuştular? Törenlerinde ne yaptılar? Bu yapıları kimler kullandı? Yoksa daha geniş bir bölgeden insanlar mı? Sadece yakın çevreden mi? Hayvan figürleri belirli hikayelere mi aitti? Merkezi dikili taşlar kimleri ya da neyi temsil ediyordu? Bu soruların bir kısmı belki gelecekte yeni kazılarla daha iyi anlaşılacak. Bazıları ise sonsuza kadar cevapsız kalacak. Burası kesinlikle bir tapınaktı. Şu hayvan şu tanrıyı temsil ediyordu. Bu taşlar gizli bir astronomik şifre taşıyor. Bu ifadeler kulağa etkileyici gelir. Ama kanıtlar bu kadar kesin konuşmaya izin vermiyor. Göbekli Tepe'nin büyüsü uydurma gizemlerde değil, gerçek verilerin zaten yeterince etkileyici olmasında gizli. Bugün Göbekli Tepe'nin önünde durduğumuzu düşünelim. Gördüğümüz taşlar sessiz ama her sütun onu çıkaran, taşıyan, diken ve şekillendiren insanların emeğini taşıyor. Her kabartma geçmişteki bir bakışın izi. Belki bir yılan figürü korkuyu temsil ediyordu. Akbaba ölümü, tilki çevikliği. Belki de bunlar bizim bugünkü anlamlarımızdan tamamen farklı şeylerdi. Bunu da bilmiyoruz. Ama bilmediğimiz için değersizleşmiyor. Aksine geçmişte aramızdaki mesafeyi dürüstçe hissetmemizi sağlıyorlar. Göbekli Tepe bize medeniyeti yeniden düşündürüyor. Medeniyeti yalnızca şehirlerle, yazıyla, ordularla başlatırsak insanlığın çok daha eski yaratıcı dönemlerini görmezden geliriz. Devletlerden önce de büyük projeler yapılabilirdi. Yazıdan önce de sembollerle düşünülebilirdi. Şehirlerden önce de ortak alanlar kurulabilirdi. Ve belki de en önemlisi tarımdan önce de bir arada olma isteği vardı. 12 bin yıl önce burayı inşa eden insanlarla bizim aramızda büyük bir zaman uçurumu var. Ama temel sorular hala benzer. Biz kimiz? Nereden geldik? Bir arada yaşamayı nasıl öğrendik? Dünyaya nasıl anlam verdik? Taşların dili yoktur ama izleri vardır. Ve bu izler insanlığın çok eski bir çağdan bugüne uzanan sessiz ama güçlü hikayesini anlatmaya devam ediyor. Peki Göbekli Tepe'yi yapan insanların harekete geçiren şey neydi? İnanç mıydı, korku muydu yoksa yalnızca birlikte olma arzusu mu? İnsanlık neden avcı olmaktan vazgeçti? Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.